Tehlike gördüğünüz anda asla tüfeğinizi kullanmaktan sakınmayın. Anlaşıldı mı? Emredersiniz. Birliğin yeni komutanı kim? Yüzbaşı Salih. Benim paşam. Asker rahat. Salih, sen benimle gel. Seninle hususi olarak konuşmak istiyorum. Mahmut Paşa'nın neden seni tayin ettiğini tahmin edebiliyorum. Paşam ben kimseden bir talepte bulunmadım. Biliyorum evladım, biliyorum. Bu birliğin çok mühim bir vazifesi var. Mahmut Paşa akrabasını tayin etmekle isabetli bir karar almış. Şimdi beni iyi dinle yüzbaşı. Wilhelm denen adi herif hünkârımıza suikast tertip edecek. Nasıl olur? Paşam emin misiniz? Aldığımız jurnal kesin. Hazırlıklarını yapmışlar. Yahudilerin kaldığı hanı Wilhelm ve hünkârımız birlikte ziyaret edecekler. Suikasti de orada yapacaklar. Ne yapmamız icap eder? Tedbir alındı. Nasıl yapacaklarını da biliyoruz. Bir adam Osman Paşa'ya silah çekecek. O adam Osman Paşa'ya silah çektiği anda sen de anla ki hünkârımızı öldürmeye kasteden Wilhelm'dir. Sen de Wilhelm'i vuracaksın. Mahmut Paşa bana bundan neden bahsetmedi ki? Paşam, ya jurnal yanlışsa? Ben kral katili olurum. Asker! Sen nasıl emrimi sorgularsın? Sana emrediyorum. Jurnali sorgulamak sana mı kaldı? Affedin paşam. Mahmut Paşa bana böyle bir şeyden bahsetmediği için... Devletin gizli vazifeleri vardır asker. İçtimai birliğin başına tayin edildin. Vazifeyi kabul ettin. Sana devletin sırrını ifşa ettim. Tertibi anlattım. Bu vakitten sonra hünkârımızın canına zeval gelirse seni de 7 sülaleni de asarım. Anladın mı yüzbaşı? Şayet silah çekilmezse anlattığım her şeyi unut. Baş üstüne paşam. Gel. Allah ömürler versin. Allah ömürler versin. Allah ömürler versin. Gel paşa. Hünkârım, Yahudilerle görüştüm. Her şeyden evvel size minnettarlıklarını söylememi istediler. Peki niçin böyle bir işe kalkışmışlar? Hünkârım, Yahudiler sizinle ve İmparator Wilhelm'le görüşmek isterler. Zannımca seslerini duyurmak niyetindeler. Benim anladığım bu Alman Yahudileriyle Rusya'daki Yahudilerin vaziyeti aynı. Zannımca onlarla ilgili istekleri, arzuları olacak. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Hünkârım, sizin Wilhelm üzerindeki etkinizi bildiklerinden bu meselede her ikinizi de davet edip Wilhelm'i ikna etmek istiyorlardır. Maalesef Hristiyanların Yahudilere karşı hususi bir kini vardır. Neden hünkârım? Onlara göre Nasıralı İsa'yı çarmıha geren Yahudilerdir. O yüzden aralarında bitmek bilmeyen bir kan davası vardır. Lakin Müslümanların kimseye hususi bir kini yoktur. Elbette. Hünkârım, bir şey daha vardı. Buyurun. Belki size fazla şüpheci gelecek ama affınıza mağruren söylemeden edemeyeceğim. Ben handan çıkarken İmparator Wilhelm'in yardımcısının hana girdiğini gördüm. Hana gidecek misiniz hünkârım? Gideceğiz paşa. Wilhelm'le beraber. Hünkârım, bir kalleşlik olmasın. Siz askerlerin başına subay atadınız mı?
Size imanlı, gönülden bağlı bir subay buldum hünkârım. Hiç merak buyurmayınız. Eyvallah. Koruma olarak onlar gelsinler. Osman Paşa da yanımızda olacak. Tahsin Paşa. Emredersiniz hünkârım. Al bakalım. Gel. Gel. Evladım, arpa ve mısır da katmak lazım. Efendim? Şu çuvallardan katıp karıştırman gerekir evladım. Peki. Karıştırayım. Durun yardım edeyim. Ben karıştırayım yemleri. Sen hala burada mısın? Müsaade edin yardım edeyim size. Uzaklaş benden. Git. Hakikatli bir kız bu. Seni de çok seviyor. Birbirinize de çok yakışıyorsunuz. Emine haklı evlat. Sen ona böyle kötü davranırken o hala senin yanında duruyor baksana. Yemle bakalım şimdi. Sonra da tımar edersin. Tımar. Tabii ya. Tımar etmek lazım atları. Asker sağlam mı? Vatana, millete ve Abdülhamit'e bağlı Mahmut Paşa'nın akrabası imanlı bir subay. Daha sağlamını bulamazdık. İşi yapacağından emin misin? Silah çekildiği anda silahını çekmezse vatana ihanetten asılacağını mıh gibi çaktım beynine. Talihim var Hüseyin Paşa. Bir imparatorun ölümünü izlemek çok keyifli olacaktır. Paşamızı gönderdik Kayser Wilhelm. Neymiş niyetleri? Sizi ve beni görmek, arzularını söylemek isterlermiş. Bizimle alakaları nedir? Zannımca halleri pek de iç açıcı olmayan Almanya'daki Yahudilerle alakalı istekleri varmış. Evet. Biz onlar için bazı tedbirler aldık. Ama mecbur kaldık. Hristiyanlıkta tefecilik yasaktır. Ama Yahudilikte kendi dindaşları dışındakilere tefecilik serbest. İnanın maliyemizi Yahudi tefeciler idare eder hale geldi. Biz de bu hususta bazı tedbirler aldık. Bildiğim kadarıyla Hezekiel kitabında faiz alan Yahudiler kan dökenlerle bir tutulur. Ama Tora'da ise yabancıya faiz verebilirsin. Fakat din kardeşine faiz veremezsin der. Almanya'daki Yahudilerin çoğu da buna uyuyor. Biz de bu yüzden tedbirler aldık. Gidelim, onları dinleyelim. Ama bu hususta bizden geri adım beklemesinler. Merak etmeyiniz. Biz de bu hususta dikkatli davranacağız. Handaki korumamızı siz mi üstlenirsiniz, biz mi? Osman Paşa'mızın başında olduğu bir birlik bizi koruyacak. Merak etmeyiniz. Osman Paşa'yı böyle meselelerde yanınızdan ayırmadığınızı biliyorum. O oradaysa biz de rahat olacağız.
Gelin sultanım. Burası dinlenmek için güzel bir yer. Şöyle biraz soluklanalım. Yolumuza ondan sonra devam ederiz. Siz şöyle uygun bir masaya geçin. Ben de çeşmeden su alayım. Sonrasında da Fadıl Usta'nın bizim için hazırladığı yiyecekleri yeriz. Olur. Hasan Usta. Çok heyecanlıyım abla. Acaba nasıl bir yere gideceğiz? Ne bileyim. Gideceğimiz yerde dostluklar edinebilecek miyiz? İnekler ve tavuklarla dostluklar ediniriz artık. Ne sanıyorsun? Gittiğimiz yer bir küçücük kasaba. Dışarı çıkmak mı yoksa evde Vasfi Efendi'nin yüzünü görmek mi daha beter bilmiyorum. İçinde ufacık da olsa bir hissiyat yok mu Vasfi Efendi'ye karşı? Fehime, sen neler söylediğinin farkında mısın acaba? O iyi bir insan. Seni de çok seviyor. Vasfi Efendi'nin gözlerinden anlıyorsun sana olan sevdasını. Konuşup anlatmasına bile gerek yok ki. Böylesine sevilmek herkese nasip olmaz. Ben istemiyorum onun sevdasını. Nefret ediyorum bana bakışından, gülüşünden, sözlerinden. Elime dokunsa elimi kesip atmak istiyorum. Sen söyle şimdi, böylesi bir nefret sevdaya dönüşür mü? Dönüşmez. Lakin keşke bunu izdivacımızdan evvel yüzüme söyleyebilseydiniz. Karasu Efendi ile yapılan anlaşma itibariyle Bağbali'de gerekli vazifelendirmeler yapılıyor hünkârım. Lakin bizim de hesaplamalarımıza göre Karasu Efendi'nin İngiliz şirketlerle yaptığı anlaşmalar neticesinde demiryolu belirtilen vakitte bitecek. Ve petrol imtiyazı da onların eline geçecek. Bir şey yapmayacak mıyız hünkârım? Ben bizzat sizin petrolü koruyup istikbaldeki nesillere bırakmak için nasıl mücadele ettiğinizi biliyorum hünkârım. Şahidim. Lakin tarih böyle yazmayacaktır. Elbette. Maalesef tarih mücadelemizi değil, neticeyi yazacaktır. Tarihin nasıl yazılacağı zerre umurumda değil. Benim mücadelem ve azmim ortada. Lakin görüyorum ki meseleyi kabullenmiş ve pes etmişsiniz. Hünkârım, vaziyet ortada. Anlaşmalar yapıldı. Bizim geceleri uyuduğumuzu mu sanırsınız? Bu meseleyi çözmek dururken sıcak yatağınızda yattığınızı mı düşünürsünüz? Merak etmeyin. Öyle bir hamle yapacağız ki petrolü ele geçirme ümitleri tamamen bitecek. Nedir hünkârım? Aman Tevfik Paşam, aman. Bana kalsın. Neme lazım? Hamlemizi yapmadan düşmanlarımız öğrenir. Osman Paşam. Buyurun hünkârım. Koruma taburuyla alakadar oldunuz mu? Olduk hünkârım. Peki ya seçilen subay? Mahmut Paşa doğru adamı seçmiş. Kendisini Yunan Harbi'nden tanırım. Canını hiçe saymışlığı, düşmana kılıçla saldırmışlığı vardır. Merak buyurmayın. En emniyetli şekilde korunacaksınız. Âlâ. Kendimizden ziyade Wilhelm'in canından endişe ederiz. Abla ne yapacağız? Ne olacak şimdi?
Bilmiyorum Fehime, soru sorup durma. Vasfi Efendi. Vasfi Efendi. Bana çok kızgınsınız. Biliyorum lakin... Size değil. Kendime kızgın. Benden nefret ettiğinizi anlamam gerekirdi. Ama sizin sevdanıza kendimi öyle bir kaptırdım ki ben... bana olan hislerinizi anlayamadım. Benimle hiçbir yere gelmek zorunda değilsiniz. Saraya dönün lütfen. Uygun olduğunuz bir vakitte de boşanmamız gerçekleşir. Siz ne yapacaksınız? Onca yolu nasıl gideceksiniz? Bir araba bulurum elbette. Siz benim için endişe etmeyin. Dilşat, Edirne'ye gitmeden önce Herzl'ın yanına uğramış. Veda etmiş. Biz de son görüldüğü sokağı araştırırken öğrendik. Herzl'la görüşmesini kati surette men etmiştim. Ama dinlememiş, gene görüşmüş onunla. Herzl sevdiği bir yazardı. İstediği kadar arz-ı şahane yazılar yazsın. O adamın hünkârımıza gidip Kudüs'ü isteme fütursuzluğu, fikirleri nasıl yanlış bir adam olduğunu belli ediyor. Dilşat'a böyle bir fenalığa iten fikirlerin tohumu eminim ondan çıkmıştır. Bir şey mi vardı? Selim Paşa sizinle konuşmak istiyor. Bir yere yetişmem gerekiyor da başka bir zaman konuşalım. Neyle alakalı? Konuşacak kızım. Aklına sen mi soktun o fikirleri ha? Sen mi hainlik yapmasını istedin? Kendinize gelin. Sakin olun lütfen. Onu yoldan çıkarttın. Sen öldürdün onu, sen! Kendinize gelin lütfen. Benim kızınızın başına gelenlerle hiçbir ilgim yok. Yalan söylüyorsun. Neler anlattın ona? Kimlerle tanıştırdın? Ne yaptın da kızımı bir haine çevirdin ha? Bakın, ben bir yazarım. Kızınız da yazıya meraklı bir insandı. Bana yazdıklarını getirip fikrimi istedi. Hepsi bu. Yalan söylüyorsun. Yalan! Bakın hatta yanımda bana verdiği yazılardan biri var. Bakın. Bakın. Sizinle yaptığı bazı seyahatlerden bahsediyor. Buyurun. Diğer yazılarını da size ulaştırabilirim. Gerçekten kızınızın başına gelenlerden dolayı ben de çok üzgünüm. O iyi bir yazar olabilirdi. Hoş geldin Herzl. Neyin var senin? Neye yol açtığını gördün değil mi? Bir şey oldu yok. Benim gördüğüm gayet iyi idare ediyordun. Ben bir fikir adamıyım. Kutsal bir gaye uğruna sözümle, yazılarımla savaş veriyorum. Ama sen benim elime kan sıçrattın. Hiçbir savaş kan dökülmeden kazanılmaz Herzl.
Bunun için bana teşekkür etmelisin. O kızın ölmesine lüzum yoktu. O kız ölmeseydi bugün karşına çıkanlar yarın onun peşine düşeceklerdi. O kız da er ya da geç senin ismini verip her şeyi anlatacaktı. Sonra da o kutsal gayeni Abdülhamit'in zindanlarında hayal ederdin artık. Mahmut Paşa'yı Han'a gönderdiğimizde Wilhelm'in yardımcısını orada gördüğünü söyledi. Şüphelendik. Şüphe etmekte haklısınız hünkârım. Madem Alman sefiri rehin alınıyor, diğer adamın orada ne işi var? Bu sebeple bizden evvel oraya gitmeni, içeri sızmanı ve her şeyi tetkik etmeni istiyorum. Ne olabilir hünkârım? Her şey. Wilhelm'in yardımcısını satın almış olabilirler. İmparatoruna karşı bir hainlik içinde olabilir. Wilhelm irademizle İngilizlere hamle yaptı. İngilizlerin de karşı hamle yapmasını bekliyorsunuz. Evet, İngilizler diplomaside kindardır. Hemen değil. Ama muhatabı unuttuğu vakit kendini en güvende hissettiğinde saldırırlar. Wilhelm onlarla dövüşmenin siyasetini bilmez. Bu sebeple orada elin tetikte olacak. Emredersiniz. Bu ne hünkârım? Osmanlı coğrafyasındaki maden yataklarının yerleri. Bizim petrolümüzü alacaklarını sanıyorlar. Lakin tedbirimizi aldığımızı bilmiyorlar. Arabaya binin lütfen. Saraya dönmeyeceğim. Sizinle geliyorum. Emine teyze buraya bırakmamı söyledi. Firuze, gerçekten gitmeni istiyorum. Neden dinlemiyorsun? Size söyledim. Siz bu haldeyken bırakıp gidemem. Bana istediğiniz kadar kızın, bağırın, hakaret edin. Lakin ben sizin hizmetkarınız olmaya devam edeceğim. Ve sizden hiçbir şey beklemiyorum. Sadece yanınızda olayım yeter. Of! İyi misin? İyiyim ama üstüne düştü ayağımın. Dayan bana, destek al. Kalkalım. Hayır, ben kalkarım. Of! Ben de kendimi inatçı zannederdim. Gel hadi. Gel. Sormayacak mısınız bana? Gönlüm reddetse de, dimağım almasa da, neticede sizin aldığınız kararların en doğrusu olduğunu ben tecrübe ettim. Evladımın nerede, ne şekilde, nasıl olduğunu bilmesem de ve bu çok ağrıma gitse de ben yine de susup bekleyeceğim.
Evlat aldığımız nefes gibidir. Tutsan olmaz. Salsan onsuz yapamazsın. Yaptığı bütün hatalara rağmen siz Mahmut Paşa'yı bile affettiniz. Şimdi nasıl oluyor da kendi kanınızdan, kendi canınızdan Toylu'yla bir hataya sebep olmuş şehzadenizi affetmiyorsunuz? Ben anlayamıyorum. Kelebek kozasından çıkarken kozayı kendi delip yırtmalıdır ki kanatları kuvvetlensin. Kozasından çıkarken siz yardım ederseniz bir daha hayatı boyunca kendi uçamaz. Bir iyilik yapayım derken felakete sebep olursunuz. Biliyorum Abdülkadir'in iyiliğini düşünüyorsunuz. Lakin evlatlarımızla alakalı olanlar bizim isteklerimize değil, onların kabiliyetine bağlıdır. Bu sebeple kendinizi bedbaht etmeyiniz. Ben Han'a gideceğimizi sanıyordum. Gideceğiz. Lakin evvela size bir teklifimiz olacak. Merak ediyorum. Demiryolu güzergahı. Bu yol üzerinde mutabık kalmıştık. Demiryolu güzergahını değiştirmeyeceğiz. Size başka teklifim olacak. Nedir? Aramızdaki bağı kuvvetlendirmek için demiryolu yapılırken 20 kilometrelik çevresinde maden arama imtiyazını size vermek istiyorum. Bu müthiş bir teklif. O halde bunun anlaşmasını da yapalım. Memnuniyetle. Hem böylece demir yolu bitince madenleri taşımak daha kolay olacak. Hemen imzalayalım. Evvela sefirinizi kurtaralım, sonra imzalarız. Han'a gitmeden önce askerleri teftiş etmek istiyorum, müsaadenizle. Buyurun. Hünkârım bağışlayın. Yalnız ben bir şey anlayamadım. Wilhelm'e neden maden arama imtiyazı verdik? Biz petrolü kaptırdık diye üzülürken şimdi de madenleri mi veriyoruz? Hayır paşa. Verdiğimiz petrol imtiyazını geri alıyoruz. Tahsin Paşa. Maden haritamız. Demiryolu güzergahının 20 kilometrelik çevresinde maden bulunmuyor. En yakını 40 kilometre. Neden yaptık bunu? Almanlar maden imtiyazını alınca demiryolu yapılırken bir yandan da maden arayacaklar. Boşa kazıp duracaklar. Böylece Almanlar demir yolunu söz verdikleri süre içerisinde bitiremeyecekler. Çünkü oyalanacaklar. Hünkârım, şükürler olsun ki sizin gibi bir siyasi dehanın paşasıyım. İşte o tarih kitapları bunu yaz. Hünkârımızın o petrolü korumak için neler yaptığını yaz. Yazsın ki ileride gelecek olan nesiller bunu bilsin. Planımızı iptal ettiğimizi Bay Herzl'a söylememizi ister misiniz? Hangi planı iptal ediyoruz majesteleri? Affedersiniz majesteleri. Abdülhamit maden imtiyazını bize vererek bize güvendiğini göstermedi mi? Osman Paşa suikastine gerek kalmadığını düşündüm. Tabii majesteleri daha iyi bilirler. Demiryolu ihalesini bize verdi. Ama anlaşmaya koyduğu şart ortada.
Kudüs'e gitmemize de izin verdi. Kudüs'te olanları da sen gözlerinle gördün. Şimdi de maden imtiyazını verdi. Neden verdiğini bilmiyoruz. Buraya kat'i bir güven kazanmak için geldim. Anne. Ne yapıyorsun burada? Abdülkadir'den kalanlarla tesellim olmaya çalışıyorum. Anneciğim, babam yakında Abdülkadir'i affedecektir. Görürsün bak. Sıraya da geri gelir. Firuze de yok artık hayatımızda. Eski huzurlu, mutlu günlerimize geri döneriz. Üzülme. İnşallah güzel kızım. Çok güzel değiller mi? Burada her şey çok güzel. Beni affettiniz mi? Seni affetmem için 10 sepet samanı aynı anda taşıman lazım. Artık sultan olmayacağın için üzülüyor musun? Ben sadece sizin gönlünüzün sultanı olmak istiyorum şehzadem. Şehzadem yok. Abdülkadir. Daha hiçbir şey bitmedi. Şehzadem. Şehzade Abdülkadir at bakıcısı oldu demek. Şehzade onu tanıdığını asla bilmeyecek. Sana dediklerimizi yapacaksın. Bizden haber bekle. Almanlar 20 kilometrelik alanda maden ararken demiryolu işini uzatacaklar. Ne petrol olacak ne de maden. Abdülhamid'i siyaseten yenmek imkansız. Sihirbaz gibi elinde sandığın şeyi istediği zaman geri alıyor. Ve sen büyülenmiş gibi izliyorsun. Wilhelm teklifi duyduğunda Abdülhamit'in iyiliği karşısında ne yapacağını şaşırdı. Sevincinden bayılacak gibiydi neredeyse. Hüseyin Paşa, artık tek çaremiz kaldı. Wilhelm'in işini bitirmek. Ölmeli ki hem Osmanlı'nın petrolü bizim olsun hem de dünya harbi çıkartarak haritadan silelim Osmanlı'yı. Hiç merak etmez misiniz paşa? Plevne'den beri niçin sizi her gittiğim yere yanımda götürürüm? Size olan sadakatim bildiğinizdendir hünkârım. Yalnızca o değil paşa. Başka nedir? Siz bir kahramansınız. Bu millete en ümitsiz anında bile direnmeyi, ayakta durmayı, mücadele etmeyi öğrettiniz. Millet size inanır. Millet sizi sever. Milletin sevdiğini ben de severim. Estağfurullah hünkârım.
Osman Paşa'ya silah çekecek Yahudi'ye verdiğimiz sözü yerine getirelim. Majesteleri, konuşursa bizi zor duruma düşürebilir. Ben asla verdiğim sözden geri dönmem. Ailesiyle birlikte öldürün. Cesetleri de Kudüs'e gömün. Emredersiniz majesteleri. Buradan giderken ardımıza bakmadığımız sağlam bir ittifakla ayrılacağız. Bu hadiseyi tarih yazmayacak. Her şey hazır. İttifaklar siyasetler için onca yol tepti. Wilhelm milleti için çabalarken dostum dediği memlekette canını vermesi ne kadar trajik. Wilhelm ölürse bütün dünya kral katili bir devleti lime lime edecektir. Petrol işinde rakiplerimiz çoğalabilir. Harp zamanı petrolümüz daha çok kıymetlenir Vladimir. Onu bizden almaya kimsenin gücü yetmez. Dışarıdaki gazeteciler neden burada? Majesteleri, Yahudiler haber vermiş olabilir. İçeri girmelerine izin verilmeyecek, merak etmeyin. Bu Osman Paşa. Fırsatı bulduğunda silahı çekeceksin. Ya beni hemen öldürürlerse? Merak etme. Bizim askerlerimiz hemen müdahale edecekler. Seni çembere alacaklar. Hiçbir şey olmayacak. Kafasının üzerine nişan alıp ateş edeceksin. Ne istiyorsunuz? Yahudilerin haklarını istiyoruz. Onu Rus çarından isteyecektiniz. Biz size kucak açtık. Denizin ortasında kimsenin kabul etmediği mültecilerken biz sizi kabul ettik. Yaşayacak yer verdik. Rusya'da ticaret yapamaz, mal alıp satamazdınız. Biz hiçbir şart öne sürmedik. Filistin dışında dilediğiniz yerde yaşamanıza müsaade ettik. Şimdi söyleyiniz. Bu yaptığınız ihanet değil mi? Biz Kudüs'e gitmek istiyoruz. Almanya'daki kardeşlerimize de müsaade edilsin. Hep beraber gitmek istiyoruz. Ben yaşadığım sürece böyle bir şey asla olmayacak. Orası İslam toprağıdır. Sizler Siyonizmin kandırdığı insanlarsınız. Kudüs'te herkes dinini istediği gibi yaşar. Kimsenin dinine karışılmaz. Lakin Siyonizm orada bir devlet kurmak ister. Şimdi söyleyiniz. Ben canlı bir beden üzerinde ameliyat yapılmasına müsaade eder miyim? Bir adam Osman Paşa'ya silah çekecek. O adam Osman Paşa'ya silah çektiği anda sen de anla ki hünkârımızı öldürmeye kasteden Wilhelm'dir. Kudüs'e gidene kadar! Halis! Halis!
Çekil sen! Hepinizin mermilerinin çekirdekleri alındı. Silahlarınızda kuru sıkı mermi var. Asayişi biz ele aldık. Sırtı! Hiç. Ne oluyor? Endişe etmeyiniz. Buyurun.